Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Ben bugün size erken boşalma ile ilgili kısa bir video sunacağım. Erken boşalma nedir? Erken boşalma, bir dakikanın altındaki cinsel ilişki süresi, partnerden önce boşalma ya da istemli olarak boşalmayı kontrol edememe durumuna erken boşalma diyoruz. Erken boşalma teşhisi koymak için hangi kriterler gerekli? Erken boşalma teşhisi koymak için şikayetlerin 3 ya da 6 ay civarında sürmesi, düzenli bir cinsel hayatın olması, bu erken boşalma teşhisini koymakta önemli kriterlerden. Çünkü hasta ayda bir kere iki kere ilişkiye giriyor. Düzensiz cinsel hayatı var. Ve şikayetleri çok yeni olduğu zaman erken boşalma şikayetleri olabilir. Bunlar gayet normaldir. Cinsel hayatın ilk aylarında hastalarla erken boşalma şikayeti olabilir. Bu da gayet normaldir. Ama bu sürekli bir hale geldiği zaman, kronik bir hale geldiği zaman bu artık erken boşalmadır. Erken boşalmanın peki sıklığı ne kadardır? Erken boşalmanın sıklığı tam belli değildir. Ama 3 erkekten bir tanesinde ya da %20 ile 75 arasında değişen sıklıkları mevcuttur. Sıklığı söylemek mümkün değildir. Çünkü hastalar erken boşanma şikayetiyle üroloji polikliniklerine pek başvurmazlar. Bu hastalar kendilerini mahcup görürler, eksik görürler, yetersiz görürler ve pek doktora ifade edilemeyen bir şikayettir. Doktor sormadığı sürece. Peki erken boşalmayı en çok meydana getiren sebepler nelerdir? Erken boşalmayı en sık meydana getiren sebeplerden başında hastalarda duysal eksiklik geliyor. Hasta orgazma yaklaştığını fark edemez. Hasta orgazma yaklaşır, direkt orgazma geçer ve boşalır. Ve yanlış mastürbasyon alışkanlıkları, travmatik mastürbasyon alışkanlıkları, cinsel bilgi eksikliği, cinsel bilgilerde yanlış bilgiler, sertleşme bozuklukları ve cinsel isteksizlik erken boşalmada en sık görülen sebeplerdendir. Bununla beraber çift ilişkisi, kadının ilişkiyi bir görev olarak görmesi ve çift taraflı birbirine haz verememe erken boşalmadan gene en sık sebeplerinden birisidir. Erken boşalma aslında bir alışkanlık da diyebiliriz. Erken boşalma yani yemek yemek gibi nasıl yemeği hızlı yiyorsa bir kişi cinsel ilişkide hızlı bir şekilde tamamlıyor olabilir. Peki erken boşalma da hastanın üreme fonksiyonları bozulmaz. Ama cinsel problemler ortaya çıkabilir. Hasta kendini, eşini tatmin edemediğini düşünerek kendini suçluluk duygusu içine sokabilir. Bu da arkasından sertleşme bozukluğunu ve çift ilişkisine yansıyan problemleri meydana getirebilir. Bunları düzeltmek için hastada cinsel terapi ve medikal tedaviler uygulanmalıdır. Sertleşme bozukluğunun tedavisi çok yüz güldürücüdür. Hem cinsel terapiyle hem medikal tedaviyle. Hastaların cinsel ilişki süreleri 1 dakikalardan 5 dakikalara, 15 dakikalara, yarım saatlere kadar çıkartılabilir. Erken boşalma birçok konuyla ilişkilidir cinsel anlamda ve sistemik anlamda. O yüzden hani bu konuda bir ürolojiye başvurmalarının hastaların çok faydaları vardır. Ve gerçekten hastaların birçoğu da kendisine inanamıyor. İlişki süresinin uzadığına da bu kadar inanamıyor. Alışkanlık haline geldiğini düşünüyor ve bu artık adapte de oluyor. Eşi de adapte oluyor ama olamayanlar için ciddi bir sıkıntı olabilir erken boşalma. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Saygılarımla.